Merhaba arkadaşlar, Tarkan Özvardar ben. Bugün YouTube kanalımızda sizlere köpeğim benimle niye oynamıyor sorusuna cevap oluşturmaya çalışacağım. Birçok hayvan sahibinin yaşadığı problemlerden bir tanesi köpeğinin neden kendisiyle oyun oynamadığı ya da oyunu kısa oynadığı ve daha sonra dikkatinin çok kolay dağıldığı ya da oyuna konsantrasyonda köpeğin problem yaşadığı konularında. Şimdi oyun algısı biliyorsunuz köpekler interaktif canlılardır ve tabii ki oyun oynamaktan büyük keyif alan canlılar. Bir köpeğin sizinle olan interaktif diyaloğunda oyuna karşı ilgisinin olmayışının sizin yaptığınız manipülasyon hatalarına bağlı olarak da oluşma ihtimali var. Ya da köpeğin genetik aktarımıyla ya da ırkıyla da bağlantısı var. En başta şunu iyi planlamak gerekiyor. Birincisi köpeğin ırkı. Bazı ırklar özellikle prey drive'ı yüksek olan ırklar, yani avlanma dürtüsü yüksek olan ve uzun süredir işte 50 yıldır, 100 yıldır bu konuda seleksiyona tabi tutulan ırkların genellikle oyuna karşı ilgisi daha yüksektir. Av dürtüsü yüksek olanlardan. Neden? Çünkü bu ırklar bu yönde sürekli selekte ediliyorlar. Border Collie gibi, Malinois gibi, Doberman gibi ırklar, Alman çoban köpeği, Golden Retriever, Labrador Retriever gibi ırklar bu konuda özellikle prey drive'ın yüksekliği, avlanma dürtüsü ve play drive, yani oyuna olan ilgisi yüksek olan köpekler ve bu köpekler kendi işlerinde seleksiyona tabi tutulduğu için de bunu bireylere, yeni nesillere aktarabiliyorlar. Buna bağlı olarak da bu köpeklerin oyuna karşı olan ilgileri daha yüksek olabiliyor. Yani genetik aktarımla bir avantajı olabiliyor köpeğin oyuna karşı ya da dezavantajı olabiliyor. Bir ikincisi, yine hayvan sahiplerinin özellikle yaptığı hatalardan bir tanesi bebeklik döneminde yüksek konsantrasyonlu oyunlardan performans beklemesi. Biliyorsunuz, tıpkı insan yavrusu gibi düşünün. Bebeklik döneminde köpekler de tıpkı insan yavrusu gibi çok fazla konsantre olamazlar. Kısa konsantrasyonlar oluşturmak gerekiyor. Yani bir köpekte oyuna karşı bir inşa oluşturmak istiyorsanız oyunun süresini uzun tutmamanız gerekiyor. Çok kısa kısa oyunlar oynanması gerekiyor ki köpek tabii ki bu kısa oyunlar esnasında drive yapabilsin. Yani ilgisi oyuna karşı yükselebilsin. Uzun oynadığınız takdirde bebeklik döneminde konsantrasyonunu sağlamanız mümkün olmuyor. Yine yapılan hatalardan biri, bebeklik süreci içerisinde köpeği özellikle oyun aktivasyonunda kullanılan objelerle doğru tanıştırılmaması ya da vaktinde tanıştırılmaması. Mutlaka bebeklik süreci içerisinde değişik objelerle, işte bu top olabilir, ısırma barları olabilir, halatlar, çekiştirme halatları olabilir. Bütün objelerle, oyunda kullandığınız objeler veyahut da ekipmanların hepsiyle ufak dönemde, frisbee olabilir, ufak dönemde köpeği tanıştırmak ve o objeye karşı bir iletişim algısı oluşturmak gerekiyor ki daha sonra bu objeyle karşılaştığı zaman yadırgamasın ve hemen konsantrasyonunu sağlayabilsin. Bu da önemli noktalardan birisi. Hayvan sahipleri birdenbire işte yeni bir oyuncak alıp köpeğin oynamasını bekliyor ki birçok hayvan sahibinden bunu duyarsınız. Mesela top oynamayı seven köpeklerin arasında bazı topa karşı ilgisi daha yüksek olan köpekler olabiliyor. Onu obje olarak daha fazla sevebiliyor. O yüzden ilk önce seveceği objeyi seçmek gerekiyor ki oyun kurgusu içerisinde bu objeyi kullanarak köpeği rahatlıkla yükseltebilirsiniz. Yine yapılan hatalardan bir tanesi, köpekle oyun inşasını başlattıktan sonra bütün bu kullandığınız ekipman ve oyuncakları köpeğin önünde bırakmak. Bunu yaptığınız takdirde de şöyle bir hataya sebebiyet veriyorsunuz. Köpeğin oyuncaklar her an ulaşabileceği pozisyonda olduğu zaman köpek oyuncaklara karşı ilgisini yitiriyor. Mesela çok gözlemlediğimiz şeylerden biri, köpeğin bir bahçesi var. Bir gidiyorsunuz, tenis topları, işte plastik toplar, silikon toplar ortada, halatlar ortada, ısırma barları ortada. Böyle bir kurgu oluşturduğunuz zaman köpek için oyuncak ehemmiyetini yitiriyor ve artık eskisi kadar ona karşı ilgi göstermiyor. Şunun gibi düşünün, bir çocuğunuz var, PlayStation aldınız, çok sevindi, al istediğin kadar oyna, bir hafta sabaha kadar oyna derseniz bir hafta sonra onu kenara atacaktır. Aynı olgu
köpek için de geçerlidir. Eğer oyuncaklar, yani oyunu tetikleyen objeler ve ekipmanlar sürekli önünde ve ulaşabileceği pozisyonda olursa köpek bunlara karşı ilgisini yitirir. Ve unutmayalım ki köpek interaktif oyun oynamayı tercih eden bir canlıdır. Yani kendi kendini eğlendirmesi çok kısadır köpeğin. Uzun süreli böyle bir algısı yoktur. Dolayısıyla oyuncaklar sizinle birlikte ortaya çıkıp kısa oyunlar kurgulanıp ortadan kalkması lazım ki köpek bir dahaki oyuna hevesli bir şekilde çıkabilsin ve tadı damağında kalsın. Yine yapılan hatalardan bir tanesi oyun kurgusu içerisinde köpeği sürantrenmanı etmek. Yani oynadıkça oyuna devam etmek, oynadıkça oyuna devam etmek ve köpeğin bir süre sonra hem mental hem fiziksel olarak yorgun pozisyona düşüp oyundan imtina etmesi veya oyunu terk etmesi. Ya da ne gibi bir hata yapılabiliyor? Uygunsuz ortamlarda oyun oynamak. Aşırı kaygan zeminler, manevra esnasında köpeğin tutunamayacağı zeminlerde organize edilen oyunlarda da neyle karşılaşıyoruz? Köpek kötü tecrübe yaşadığı zaman işte düşüp bir tarafını çarpmak, canının yanması, kaymak ve kaymaktan endişe duyarak hareket etmeye bağlı olarak bu tip alanlarda top oynamak veyahut da işte frisbee oynama ya da her neyse tetiklediğiniz objenin ne olduğu çok önemli değil. Oyuna karşı olan ilgisini endişenin baskılaması ve köpeğin oyuna karşı imtinalı bir pozisyonda kalmasına da veyahut da böyle bir mental algıya girmesine de neden olabiliyorsunuz. Ve yine yapılan hatalardan bir tanesi de oyunu genellikle uzatarak hayvan sahibinin artık köpeğin yorgun ve bitkin olduğu anda oyunu kesmesi ve köpeğin bu anda oyunun kesilmesine bağlı olarak bir kurtuluş moduna gelmesi. Aslında yapılması gereken şey ileriye dönük olarak bir köpeğin mesela yavruluk ya da gençlik döneminde olduğunu düşünelim bir köpeğin ve biz oyun dürtüsünün sürekliliği ve köpeğin oyuna karşı her an heyecanlı ve istekli olmasını istiyorsak kısa oyunlar kurgulayarak ve oyunun en mutlu, en güzel yerinde 4 tane top attık, köpek moda girdi ama yeni kurguladığımız bir köpek. Dördüncüden sonra topu kaldırıp bitti deyip oyunu kesmek gerekiyor. Gerekirse 2-3 saat sonra tekrar yeni bir oyun kurgusu yapabilirsiniz ama o anda kesmek yani köpeğin oyun anlamında tadını damağında bırakmak ve bir sonraki oyuna yine son derece heyecanlı ve istekli olarak başlamasını sağlamak. Bu kurguları çok düzgün organize etmek gerekiyor. Çevresel faktörlere dikkat etmek gerekiyor. Hayvan sahibi oyun kurgusunu köpek tok karnayken uyku saatlerine denk gelecek şekilde yüksek ısı ve güneşin altında oynamaya çalışırsa tabii ki ister istemez bu kurgular içerisinde köpek oyuna karşı bir istek oluşturamıyor ya da oluşacak olan istek bile söndürülmüş oluyor. Bir de her gün birkaç seans oyun oynandığı takdirde genç ya da yetişkin bir köpekten bahsediyorum. Bir süre sonra sönme davranışı dediğimiz oyuna karşı ilginin düşmesi durumu şekillenebiliyor. O yüzden bazen birkaç gün oyuna ara verip tekrar alevlenme dediğimiz olguyu yaratmak hedefli olarak köpeği bekletip ve drive yaptırıp isteğini yükseltip 2-3 gün aradan sonra ya da 1-2 gün aradan sonra tekrar oyun oynanması ki benim özellikle frisbee çalışmalarında frisbee'yi öğretirken köpeğe yaptığım bir şeydir. Daha aç ve daha istekli frisbee'ye çıkması veyahut da top oyununa çıkmasına neden olabilir. O yüzden arkadaşlar genel anlamda düşündüğümüzde köpeğimizde her köpek oyun algısına geçiş yapabilir ama köpeğin ne istediği, kapasitesinin ne olduğu, neyi sevdiği, siz belki köpeğiniz frisbee oynasın istiyorsunuz ama belki de köpeğiniz top oynamak istiyor. Bu çocuk gibi. Siz çocuğunuz basketbol oynasın istiyorsunuz ama belki çocuğunuz tenis oynamak istiyor. Bunun gibi yani neye yatkınlığı oldu ve neyi sevdiğini ilk önce tespit etmeniz, sabırlı olmanız ve mutlaka bir plan dahilinde kurguları oluşturmanız gerekiyor ki köpeğiniz sizinle oyun oynamaktan keyif alsın.